Merhabalar sevgili Koç ve yükselen burcu Koç. Öncelik Güneş ve yükselen ama Ay ve Stelyum'da dinleyebilir arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi biliyorsunuz artık. Bakalım 2025 Haziran ayında seni neler bekliyor? Akacak olan enerjiler nelerdir sevgili Koç burcu? İlk kartımı açıyorum. Şimdi bakalım ayın genelinde aldığım ilk mesaj aslında böyle birazcık bir taraftan katı kuralcı olabileceğin ve bir taraftan yönetim tarafının baskınlık gösterebileceği bir ay olacak senin için açıkçası. Yüzüm düşüyordu. Kader çarkı. Bir şöyle yapalım arkadaşlar. Kartların tamamını açalım her zamanki gibi. Ve bu şekilde yorumlarımıza devam edelim. Tılsım dörtlüsü. Bakalım nedir? Değnek sekizlisi. Şimdi burada sevgili Koç burcu yeni bir başlangıç var ve bu başlangıç kadersel olarak gelecek senin için. Fakat şunu söyleyeyim. Bakın burada ilk aldığım mesaj ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burada tutuculuğu bırakman lazım. Yani tılsım dörtlüsü, pintilik varsa bunu şimdi arkadaşlar pintilik derken ya ben olanı söylüyorum. Zaten hani şöyle ne kadar yağlı ballı konuşsan da eğer kişinin niyeti kötüyse kötü anlar zaten. Hani böyle her videoda da çok yorucu oluyor arkadaşlar gerçekten. O yüzden herkes kendi durumuna göre alsın lütfen. Yani Koç'un iyisi de var, kötüsü de var biliyorsun. Hani ben şu ana kadar hep iyilerine denk geldim çok şükür ama hani olgunlaşmamışı diyelim yani pişmemişi, olmamışı diyelim. Şimdi burada bir tutuculuktan bahsediyor ama bu tutuculuk hani evet bazılarınız belki pintilik çalıştırıyor olabilirsiniz. Bu tutuculuk şu anlamda bu arada zaten hani bütün iyi niyetli arkadaşlarım için niyetimi alıyorum da. Hani buraya denk geldiyse hiçbir şey boşuna değildir. Her şey bizim gelişmemiz ve öğrenmemiz içindir arkadaşlar. Onun da yine altını çizelim. Ve şiddete karşıyız. Bunun da altını çizelim. Çok enteresan şeyler olmaya başladı yani. Hani oralara girmek istemiyorum ama bir taraftan da kendimi tutamıyorum. Şiddet çok böyle arkadaşlar söyleyeceğim. Bazı olayları bilinçli olarak gözümüze sokuyorlar. Gerçekten bunun farkına varın. Daha önce birkaç ay önce bazı burçlarda söylediğim bir şeyler var. Hani böyle örneklendirip uzatmayacağım ama şiddet gerçekten özellikle şimdi bakın hani dünya aleminde yaşıyoruz. Şiddet hani mücadele var, kavga var. Bunu zaten yapmak zorundayız. Yani bu olması gereken bir şey. Ama haksız yere böyle güç gösterisi, böyle bir şovlar, artistlikler falan işte insanları çoluğunun çocuğunun yanında dövmeler falan anlatabiliyor muyum? Bunlar böyle çok cahil yaratıkların yapabileceği şeylerdir. Neyse şimdi böyle çok böyle kendimi frenlemek istiyorum. Ben de bir ateş grubuyum biliyorsunuz. Böyle sıka sıka konuşuyorum kendime ama şiddet gerçekten çok aşağılıkça bir durumdur. Evet savaşmak vardır, mücadele etmek vardır. Dünya aleminin yani dünya yani burası. Kopartacağız. Bu başka bir boyut ama yani yapmayın. Adaletli olmak başka bir şey. Hakkını aramak, adalet için savaşmak başka bir şey. Hak ettiğini almak için savaşmak başka bir şey. Böyle neyse yani gösteri yapmak çok başka bir şey tamam mı? Bunu niye söyledim bilmiyorum. Çok enteresan. Bir de bazen de arkadaşlar bakın şunu da unutmayın. Yine bununla ilgili bir konuşma olmuştu da çok sevdiğim biri söylüyor. Hani ben bile diyor ya çok güçlü biri mesela bunu söyleyen kişi diyor ki ben bile diyor artık diyor hani sokağa çıkar gerçekten çok güçlü biri fiziksel anlamda da her anlamda ben bile diyor sokağa çıkarken diyor tedirginim diyor mesela tamam mı? Hani şunu söyleyeceğim bazı şeyler de bilinçli olarak bize veriliyor bunun da farkına varalım arkadaşlar o yüzden korkuya yer vermeyelim. Koçlarda niye bunu? Koçlarda hani böyle bir ataklık durumu var ya ondan dolayı herhalde aktı. Hani bazı şeyler de bilinçli olarak yapılıyor. Hani bunun da farkına varalım. Çünkü bir taraftan çok fazla güzel şey oluyor ama onları bizim gözümüzün önüne sokmuyorlar arkadaşlar. Öfke, kin, nefret ama onların da artık ben hani böyle son mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Ama unutmayalım ki burası dünya alemi. İyilik de var, güzellik de var. Neyse şimdi burada şunu söylüyor sevgili Koç burcu. Şimdi bak Haziran ayında gerçekten seni bekleyecek büyük bir şans var ve büyük bir başlangıç var. Aynı zamanda burada bak kadersel olarak sevgili Koç burcu o ilahi adaleti hissedebileceğin bir ay olacak senin için. Zaten birazdan tarihlere değinmeye çalışacağım ama tarotta ben hani bu tarih falan derken aşağı yukarı olarak yani hep derim ya 3 artı 3 eksi 5 artı 5 eksi enerji akışkandır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Akışkan evet. Şimdi burada diyor ki bak şimdi sevgili Koç burcu Haziran ayında senin yapman gereken bir değişiklik var. Bir tutuculuk yani şöyle düşün
İşinle ve mesleğinle ilgili yapman gereken değişim vardır, yapmıyorsundur. Ya da işte paranı kaybetmekten korkuyorsundur. Ya da işte zamanını kaybetmekten korkuyorsundur. Herkes kendi durumuna göre alsın arkadaşlar. Burada diyor ki bak sen yapman gereken bir değişikliği yapmıyorsun. Ve bu sana büyük bir pişmanlık getirebilir. Bu pint bakın herkes de farklı çalışır. İşte böyledir yani enerji zaten arkadaşlar. Bazılarınızda evet pintilik de olabilir ki bu ayın konusu yardımlaşmak çok önemlidir. Hani ben her zaman söylüyorum. Bize ait olan hiçbir şey bizim değildir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yeteneklerimiz, kazandıklarımız, aklımız, fikrimiz, sazımız, sözümüz hiçbir şeyimiz. Paylaşmaktan geri durmayalım. Şimdi buradaki bak koçların birazcık Haziran'da esnemesi gerekiyor. Ve burada bak bir taraftan küçülmek var, bir taraftan esnemek var. Bu ne demek? İşinle ilgili sevgili Koç burcu çok fazla yerlere bölünüyor olabilirsin. Onu da yapayım, bunu da yapayım, şunu da yapayım. Bu sende gerçekten bir şeyleri sıkıştırıyor olabilir. Tam olarak anlamıyor olabilirsin. Yani bunu şöyle de örnek verebiliriz. Almak istediğin bir eğitim var. Daldan dala, daldan dala konuyorsun. Ya da asıl uzman kişiden alman gerekirken ya da bakın tutamıyorum kendimi. Ben de ateş grubuyum ya arkadaşlar. Çok tuhaf insanlarla zaman kaybediyorsun. Bu da seni bedensel olarak da, fiziksel olarak da, ruhsal olarak da yoruyordur. Şimdi burada bir küçülmek var işinle ilgili. Daha kaliteliye geçmek, işte ne bileyim işte böyle çapını, hani belki bir işin vardır, birden fazla şuben vardır gibi. Ya da işte birden fazla işle meşgul oluyorsundur. Dersin ki ben bütün enerjimi, bütün alanımı, bütün gücümü sadece buraya odaklanacağım. Tek bir yerde kalacağım. Bu senin için bir mesaj. Bu sana büyük bir başarıyı getirecek, bilgin olsun. Haziran ayının 6'sı, 16'sı, özellikle 26'sı bu tarihlere ve bu aralıklara dikkat et. Burada seni kariyerinle ilgili bekleyen güzel bir başarı bekliyor. Ve burada ben Koç burcunda şunu gördüm. Geçmişte özellikle geçtiğimiz dörtlü vadeler ve onlu vadeler ay olarak alın arkadaşlar. Ve gün olarak da alabilirsiniz. Burada böyle zaman kaybettiğini düşündüğün bir konuyu ya da bir şeyi bırakıp artık yeni bir sürece geçmek var senin için sevgili Koç burcu. Ve burada bir değişiklik var arkadaşlar. Tamam mı? Bir değişiklik var. Yani diyor ki sana kartların mesajı, evet seni burada bekleyen çok güzel bir başarı var fakat senin çok daha ileri görüşlü olman lazım. Çok daha açık olman lazım. Alanını açman lazım, genişletmen lazım. Daralmak derken az önce bahsettiğim daralmayı örneklendirdim. Hani oradan oraya gitmek yerine ya da pek çok şey düşünmek yerine tek bir noktaya ya da tek bir yere bütün enerjini harcamayla ilgili bir etkiden bahsetti açıkçası. Yani burada gereksiz şeylerle uğraşmak sana zaman kaybettirebilir sevgili Koç burcu. Şimdi kartların tamamını açalım ve birlikte yorumlayalım. Hani ben burada bir de ne gördüm biliyor musun bak. Sen özellikle ayın 6'sına ve 9'una kadar, şimdi 3'ünde zaten bu videoyu dinleyeceksin. Ayın 9'una kadar bir bak. Bir şey olacak yani ufak bir başarısızlık, hatta yine geçtiğimiz dörtlü ve onlu vadeler öncesinde artı eksi olarak alın. Hani böyle bir şey yapmışsındır, pişman olmuşsundur, ufak bir başarısızlık vardır, bir yanlış anlaşılma vardır. Bu sana bir şey öğretiyor. Hani burada küçük çaplı bir tökezleme, sonrasında bir ilerleme, doğru yolu bulma ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti sevgili Koç burcu. Burada birazcık ben koçlarda şunu gördüm. Enerjimi çok tüketiyorum, kendimi çok harcıyorum. Birazcık dinlenmeye, izole olmaya ihtiyacım var. İş hayatımla ilgili bir şeyleri bir taraftan evet hani yeniliklere açığım ki bunu istiyor senden. Yeniliklere açık ol diyor ama birazcık daralarak ilerle. Anlatabiliyor muyum? Hani bu ikisi çok hassas konular arkadaşlar. Şimdi son kartları açalım. Yani asıl mesajlar nedir diyelim. Para altılısı çok güzel. Şimdi burada yardımlaşmak çok önemli. Dediğim gibi yani evet Koç, her burcun iyisi kötüsü var. Zaten burçlardan ibaret değiliz arkadaşlar. Şimdi burada yardımlaşmak senin için çok önemli. Para konularında çok şanslı olacaksın. 6 vurgusu çok baskın. 6'sı, 16'sı, 26'sı yine söylüyorum. Bu tarihlerde beklediğin bir para varsa eline geçecek. Para kazançları ile ilgili bir artış elde ediyor olacaksın sevgili Koç burcu. Para ile ilgili gerçekten kadersel olarak da hak ettiğin bir paranın sana gelmesi var. Burası çok çok güzel. Son kartları açalım. Bakalım başka ne gelecek diyelim. Tılsım ikilisi ama bak bir kararsızlık da var. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyorsun. Egoya çok dikkat et. Dengeli davranmaya çalış. Çünkü bunun neden? Ego tatlıdır bu arada. Ego iyidir. Dengeli ego iyidir. Ama burada hani çok böyle ani ve fevri. Anlatabiliyor muyum? Bu tarz tutumlara dikkat et sevgili Koç burcu. İmparatoriçe çok güzel.
Ay çok güzel burası. Kesinlikle son bir tane daha açalım. Tamam. Yani özellikle ayın sonunda çok çok iyi kapatıyorsun. Ayın 8'i, 18'i, 28'i üçünde zaten dinleyeceksin. 13'ü, 23'ü civarı ve 6, 16, 26 bu tarihler ve 10, 10'undan sonraki süreç. Bu tarihler senin için çok ama çok önemli olacak. Kadersel olarak bir hak ediş var. Ve burada diyor ki bak, emek verdiğin ne varsa, her ne kadar aksaklık, tökezlik bilmem ne olsa da sevgili Koç burcu, bu emek verdiğin konular sana başarı olarak geri dönecek, tamam mı? Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Diğer söylediğim şeyleri zaten unutma. Hani ufak çaplı böyle bir moralin bozulabilir ama o toparlamak, hani dedim ya, burada küçük bir şey yaşayabilirsin ama bu durum sana, hani sana doğruyu gösterme noktasında sana güzel destek sağlıyor olacak. Küçük şeylerle uğraşmamaya dikkat et. Dengesiz kararlar almamaya dikkat et. Kararsızlık çok yaşayabilirsin. Özellikle ayın ilk yarısına kadar olan süreç. 8'ini ama ben bunu 10 olarak bağladım arkadaşlar. İkisini 8, 9, 10 olarak bağladım. 10'una kadar olan süreç kararsızlığa ya da böyle gereksiz şeylere zamanını, emeğini harcamamaya dikkat et. Moralini bozmamaya dikkat et. Çünkü bu kararsızlık, moral bozukluğu, düşük enerji sana çok büyük bir fırsatı kaçırtabilir sevgili Koç burcu. Buradan da ayrı bir pişmanlık yaşayabilirsin. Bir hedefsizlik üzerinde, böyle hani şey deriz ya, böyle flu, yani böyle belirsiz bir konu var dediğim bir konuyla ilgili. Yani bu enerjilere karşı lütfen çok dikkat et. Burada aynı zamanda ay genelinde zaten sezgilerin çok artacak ve yeni bir şeyler inşa etmek var. Yeni bir alana geçmek. Şimdi burada değnek dörtlüsü etkinliklere, kutlamalara katılabilirsin. Bazılarınız evlenebilirsiniz veya evlilik kararı alabilirsiniz arkadaşlar. 4, 14, 24 yine bu tarihler çok önemli olabilir. Yine 10 serisinden gidecek olursak aile konuları ile ilgili konular gündemine gelebilir. Yani bu ay aile konuları, kariyer konuları, parayla ilgili konular, yeni bir şeye geçme ile ilgili konular senin gündeminde olacak. Bunun dışında zaten yaratıcı tarafın yüksek olacak. Yani üretkenlik, hatırlama, yeteneklerini ortaya dökme. Şimdi burada İmparatoriçe bazılarınızda çocuk müjdesi olabilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çocuk müjdesi olabilir ya da anne ile baba ile ilgilenmeniz gereken konular da olabilir pek tabii ki. Yani burada bir refah, zenginlik var diyebilirim. Para konularında kesinlikle şanslısın ama yardım etmeyi unutma. Koçlarda ben değişim gördüm arkadaşlar. Yeni bir alana geçmek, yani bir şey değiştiriyorsun. Yani yaşadığın yeri değiştirebilirsin, ofisini değiştirebilirsin. Çalıştığın yeri değiştirebilirsin. Bu her anlamda bir değişikliktir. Yani burada bir genişleme, anlatabiliyor muyum? Ve burada arkadaşlar ben şunu gördüm. Bir dakika, kupa altılısı, kupa ası. Yani sevgili Koç burcu, çok bereketli bir ay olacak senin için. Fakat diğer dikkat etmen gereken şeylere dikkat et. Böbreklerle ilgili rahatsızlık olabilir. Zaman zaman böyle bir enerjin düşükmüş gibi hissedebilirsin. Hani böyle kendini zayıf gibi hissedebilirsin sağlıkla ilgili. Bağırsak ve böbrekler, bunlarla ilgili sağlık konularına dikkat et. Ama onun dışında çok ciddi bir konu yok. Bak, geçmişten de hak ettiğim bir şey var. Koç burcu. 6 vurgusu çok baskın. Kesinlikle arkadaşlar 6, 16, 26 artı eksi olarak düşünün. Müjdeli haberler alabileceğiniz ve hayatınızda güzel gelişmelerin olabileceği bir süreç var. Burada geçmişten beridir gelen bir hak ediş var. Bazılarınız için geçmiş bir ilişki, geçmiş bir aşk da Haziran ayında gündeminize oturabilir açıkçası. Peki bakalım. Diğer kartlarımıza bakalım. Hani burada şey demiştim ya, ufak bir zorlanma olabilir ama özellikle ben bunu ayın 10'una kadar aldım. İşte burada sen böyle net bir karar vereceksin. Diyeceksin ki ya yok, hani tamam, ben artık burada yolumu çiziyorum. Ben artık yönümü değiştiriyorum. Yani bu tarafa gidiyorum dediğim bir konu var sevgili Koç burcu. Peki bakalım buradan nasıl mesajlar gelecek diyelim. Sevgili Koç burcu arkadaşım için. Sezgilerine güven. Sezgilerin çok yüksek olacak. Yaratım tarafın. Zaten İmparatoriçe'de hep şey derim ya, eve, yani bulunduğu alana bereket getiren. Yalnız kalma ihtiyacı, birazcık dinlenmeye ihtiyacın olacak Haziran ayında. Hırs yapma, çok hırslı olabilirsin fakat bunu dengele, bu da sana birazcık kaybettirebilir. Yani hırs, hani en başta örnek verdiğim bir şey vardı ya, hani gerçekten her şeyin dengesi çok önemli. Hırsı başarın için kullan. Yani hırs enerjisi Haziran ayında sana gelecek ama bunu başarılı olmak için kullan sevgili Koç burcu. Ama zaten hani böyle koçlarda, evet yani
Hani yine onun altını çizelim. Hani tek bir burçtan ibaret değiliz. Her burcun yani Boğa burcunun da kötü tarafı var. Koç burcunun da kötü tarafı var. Şimdi genel olarak baktığımda yani ben de hani mesela koçlar en azından arkadaşlar böyle kimsenin ayağını kaydırmaz yani, tamam mı? Hani yapanlar var. Özellikle eril taraflar, onlara bir şey söylemem ama kadınları çok merhametli olur mesela. Hani hep bunu söylüyorum biliyorsunuz. Hani böyle okey, neyse oralara girmeyelim. Hırs yapma dedi. Yani hırs enerjisi aktif olacak. Manipüle ve narsizm, bu enerjilerden uzak durman lazım. Birileri sana bunu yapabilir. Özellikle arsız, anlatabiliyor muyum? Hani böyle dışarıdan çok böyle saf, masum, temizmiş gibi gözüken ama alttan alta bir sürü iş karıştıran kişiler özellikle senin enerjini çok düşürebilir. Bunlara karşı dikkat et. İşte bak hani dedim ya az önce, bir fırsat kaçırabilirsin. O enerjilere yenik düş. Fezada ve boşlukta hissetme, bu enerjiler gelebilir. Özellikle ayın 10'una kadar dikkat et. Uyum ve denge bu ay senin için ana tema olacak sevgili Koç burcu. Vicdan ve merhamet, çok da merhametli olabileceğin bir ay olacak. Böyle bir evcil hayvan sahiplenebilirsin ya da bir hayvanın karnını doyurabilirsin, su içirebilirsin. Kapanma ve kapana kısılmış hissetmek. Evet, burada zaten hani küçük bir etki vardı o söylediğim. Ama neticede günün sonunda yani başarılı olan taraf sensin. Sadece dengeni ve kendini kaybetme sevgili Koç burcu. Yani belki ayın ilk yarısına kadar şunu söyleyebilirsin. Benim ayarlarımla oynamayın diyebilirsin Koç burcu. Peki. Ay çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız? Dileğin oldu diyor sevgili Koç burcu. Yüreğindeki gerçekleşti, bunu bil. Gerçekleştiyse nerede diyebilirsin. Ama işte hayatın kendisi zaten bir gizem. Hani orada biz sınavı veriyoruz, bir şeyleri göremiyoruz ama en doğru zamanda gelmesi gereken geliyor zaten. Bu Haziran ayında da onu göreceksin sevgili Koç burcu. Çünkü Haziran ayına niyetimizi aldık. Bir dilek, yani çok istediğim bir şeyin gerçekleşmesi. Araştır. Farklı, bakın en başta anlattığım şey buydu. İşinle ilgili, kariyerinle ilgili, yapmak istediğin şeylerle ilgili farklı seçenekler dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır diyor. Açık, hani alan açmak, alanını genişletmek, bundan bahsetmiştik ya. Dişil enerjiye bakalım arkadaşlar. Bir de diğer desteden en sevdiğim karttan. Burada bak yine sevgi ve en sevdiğim desteden. Burada yine sevgiyle ve merhametle ilgili mesaj vermişti. Bu duygunu kaybetme, kötülere rağmen kaybetme Koç burcu. Koşulsuz sevgi, her şeyde aşkı gördüğünde gerçek aşkı bulmuşsun demektir. Ve sonsuz nakarat. Bir durum, bakın bu da çok önemli mesaj. Bir durum sen onu değiştirene kadar tekrar kendini yeniler diyor. İşte bu ayın ilk yarısı yaşayacağın sıkıntı bence bundan kaynaklı Koç burcu. Hani orada bir şey yaşayacaksın. Ha tamam artık değiştiriyorum ya. Tamam artık bitti. Tamam artık gidiyorum. Tamam artık bunu yapıyorum gibi bir etkiden bahsetti. Bir de diğer destemizden alalım bakalım. Koç burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim. Koçlarda çok konuştum arkadaşlar. İç dökmek, stres, öfke ve kaygıdan uzaklaşma zamanı, ruhunla yeniden bağlantı kur ve hepsinin dışarı çıkmasına izin ver dedi. Şimdi burada bir yorgunluk var ama bu yeni bir şey değil. Yani Haziran'da olacak bir şey de değil aslında. Yani geçmişten gelen şeyleri birazcık toparlayacaksın. Ve ilham, fikirlerin evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığının zirvesinde ve enerjinin yüksek olduğu bir dönemdesin. Kendine inan. Yani bak, desteklisin. O ilahi adaleti de hissedeceksin. Desteklisin. O yüzden böyle küçük saçma sapan şeylerin ya da kişilerin senin enerjini düşürmesine, seni aşağıya çekmesine sakın müsaade etme. Bizim ülkemizde çok fazla narsist var biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir gerçek yani. Bunlara karşı dikkat et sevgili Koç burcu. Dost görünen itaın çomağı, tövbe yarabbim ya. Kimi dinlediğine ve ne paylaştığına dikkat et. Herkes senin iyiliğini düşünmeyebilir. Ben öyleyim mesela. Sen de öyle ol. Herkese her şeyini anlatma sevgili Koç burcu. Yap, başar, ondan sonra söyle. Hani bu böyle kimseye güvenmemek anlamında değil. Yani herkes kötü anlamında değil. Ama söyleme yani. Yap. Destek istiyorsan güvendiğin kişilerden destek al. O ayrı konu. Ve gizli lütuf. Bak. Bununla ilgili bir şey söylemiştik, hatırlıyor musunuz? Hani burada dileğin oldu demiştik ya arkadaşlar. Hatırlayın orayı. Şu an ben unuttum çünkü. Bak şimdi diyor ki, bakın aynı şeyi söylüyor.
Yani temiz enerji böyle bir şey. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Çok geçmeden her şeyin sizin en yüksek hayrınızı olduğunu fark edeceksiniz diyor sevgili Koç burcu. Çok güzel mesajdı. Sevgili Koç burcu, Haziran ayı bana sağlık, huzur, bolluk, bereket, sınavları ve öğretileri en kolay şekilde güzel bir yaşam getiriyor. Yazabilirsin yorumlara. Kahkaha atabilirsin, kalp emojisi, para emojisi koyabilirsin. Canın ne istiyorsa. İlahi adaleti yaşamıma çekiyorum da yazabilirsin. Büyük şans benimle de yazabilirsin. Her şey güzel kalbine göre olsun, zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.